İçinizdeki yüceliği selamlıyorum. Bugün iyilik ve kötülük, yani iyi insan ve kötü insan üzerine konuşmaya niyet ediyorum. İyilik ve kötülük nedir? İyilik ve kötülük ancak dualite, yani ikiliğin olduğu yerde mevcut olacaktır. Ve bu da ancak zihinde var olacaktır. Çünkü zihin bir şeyleri ikilik üzerinden, yani kıyaslar üzerinden anlamlandırmayı sever. Eğer sen kendine bir tanım koyar, yani içsel olarak kendini iyi olarak tanımlarsan, bir tarafta da kötü olacaktır. Sen bu dünyada gördüğün bir şeyleri iyi dediğinde, diğer tarafta senin için artık kıyaslaman gereken bir şey, yani kötü de olacaktır. Buradaki oyunda bir şekilde budur. Çünkü burada sınırlı düşünen zihin, kendini hatırlamayı ancak bu ikilikler üzerinden seçmiştir. Eğer zihinden olayları değerlendiriyorsan, zihnin bir şeyi algılayabilmesi ve anlamlandırabilmesi için onun zıttı da var olmak zorundadır. Bu doğanın, bu alemin, bu boyutun dengesidir. Fakat sen zihninin ötesine geçebilirsen, yani artık bir insan gibi düşünmeyi bırakıp, tamamen kalpten, yani ruhundan olayı değerlendirirsen ve daha büyük bir pencereden bakarsan, görürsün ki iyilik ve kötülük diye bir şey yoktur. Çünkü bu görünen alem tamamen Tanrı'nın oynamayı seçtiği bir oyundur. Bu alem senin özünün oynamayı seçtiği bir oyundur. Bunu tabii ki zihinle anlamak oldukça zor gelecek. Yani nasıl kötülük yok mu, kötü insanlar yok mu diye sana içinden sorular yöneltebilir. Fakat gerçekten kalbine yönelirsen, zaten bu anlattıklarım benim sana yeni şeyler değildir. Bunlar senin de özünün derinliklerinde bildiğin şeylerdir. Bunu daha iyi anlamlandırabilmek için bu hayatı bir filme benzetmek yerinde olur. Bu hayat bir filmdir ve bu bir metafor değildir. Burası senin özünün oynamaya geldiği, senin sonsuzluğunun bu hayatı deneyimlemek için geldiği bir filmdir. Ve nasıl ki bir film setinde iyi adamla kötü adam, yani o sahnenin arkasında, o ekranın arkasında aynı masada oturup aynı masada yemek yiyorlarsa ve hatta oynadıkları oyunu değerlendiriyorlarsa, bu gerçek gözüken hayat bittiğinde ve bunun bir film olduğu ortaya çıktığında, yani ruhların aynı şekilde bu oyunu değerlendirecektir. Ve bu oyunda iyi ve kötü olarak gözüken de aslında her şey Tanrı'nın bir varoluş şeklidir. Hepsi Tanrı'nın oynamayı seçtiği rollerdir. Kötülük olarak gözüken kendini daha yoğun unutma hali olduğunda ortaya çıkar. İyilik olarak gözükense kendini ne kadar hatırlarsan o şekilde ifade bulacaktır. Çünkü senin özün saf sevgi, koşulsuz sevgidir ve sen özünü hatırladıkça bu dünyada da daha iyi gözüken eylemlerin içinde bulacaksındır. Fakat bu iyi, bu kötü değildir. Sen sadece kendini keşfetmektesindir ve kendini keşfettikçe de sevgiyle davranmaya, sevgiyle eylemde bulunmaya başlayacaksındır. Çünkü senin özün saf sevgidir. Zihninde bu hayatın bir film olduğunu çevirirsen, zihin gerçek olarak tutunduğu bu hayatın film olması fikrine bir çözüm üretemeyecek ve penceresini büyütmek zorunda kalacaktır. Yani kendisi susup özünün sesini dinlemek zorunda kalacaktır. Ve özünün derinliklerinde senin de bildiğin gibi tüm bu gerçek gözüken hayat bir oyun ve bir eğlenceden ibarettir. Ve bu hayat denen filmi oynayan da sensindir, yazan da sensindir, yöneten de sensindir. Bunu kalbinin derinliklerinde hissettiğinde bu hayat sana manasız gelmeyecek, aksine oyun gözlerinin önüne serilip eğlenceli olacaktır ve neşe veren olacaktır. Şimdi film örneğine detayıyla dönersek,
Bir film izlediğini düşün. Film izlediğinde sen kendini baş karakterle özdeşleştirirsin. Yani aslında baş karakter dediğimiz kendini keşfetme yolculuğunda olandır ve sen de kendini onunla özdeşleştirirsin. Ve onun yaşadığı hayatı izlemeye başlarsın. Onun hayatında engeller belirecektir. Ona kötülük yapanlar belirecektir. Ya da kötü adamlar belirecektir. Sen belli bir seviyede, yani filmin gerçek olmadığını bildiğinde, filmi izlediğinde filmle arana bir mesafe koyar, fakat yine de orada baş kahramanın yaşadığı duyguları yaşar ve deneyimlersin. Aslında bu hayat da aynıdır. Araya bir mesafe koyabilirsen, yani bu hayatın gerçekliği fikriyle arana bir mesafe koyabilir, hissettiğin duygularla arana bir mesafe koyabilir, zihninde canlanan duygularla arana bir mesafe koyabilirsen ve tüm bunların senin oynamayı seçtiğin bir film olduğunun idrakinde kalırsan, hiçbir duygu, düşünce seni yıpratmayacaktır. Ve hiçbir şey sende fazlasıyla derin bir tepki ya da fazlasıyla derin bir yara oluşturmayacaktır. Ve bugün kötü diye kızdığında onun büyük plana nasıl hizmet ettiği gözlerinin önünde belirecektir. Çünkü kötü dediğinde senin içindeki iyiliği parlatmak için ya da senin olmadığın şeyi sana göstermek için vardır. Sen ne zaman ki kendini keşfedersin ve tüm bu dünyada gördüğün her şeyin senin iç dünyanın yansıması olduğunu fark edersin, o zaman ikiliğe, yani anlamlandırmak için ikiliğe ihtiyacın olmaz. O zaman kötülük dediğinde, iyilik dediğinde tek bir potada erir ve her şeyde o tanrısallığı görmeye başlarsın. Ve eğer insan kendini keşfederse, insan denen bu varlık kendini keşfederse, iyiliği deneyimlemek için karşısında olmadığı şeyi görmeye de ihtiyacı kalmaz. Ya da kendi içinde bir kötülük olarak algılanan saklamıyorsa ya da kendini bu tarz tanımlarla tanımlayıp belli çerçevelere oturtmuyorsa, o zaman dış dünyanda gördüğün şey de sadece sevginin yansıması olacaktır. Matrix filminden örnek verirsek, Neo'nun Neo olması, yani kendini keşfetmesi için bir ajan Smith'e ihtiyacı vardır. Yani onun tam bir antagonisti, tam karşısında, onunla eş değer güçte, yani Neo'yu iyilik olarak görüyorsak, onun tam karşısında güçte de bir kötülük olmak zorundadır. Çünkü ona olduğu şeyi, kendi içindeki o gücü hatırlatmak için bu dualite aleminde buna ihtiyaç vardır. Bu oyun böyle tasarlanmıştır ve bu oyun Tanrı'nın oyunudur. Burada oynanan her şey Tanrı'nın oyunudur. Tanrı sürekli olarak her türlü varlıkla ve varoluş kılığına girerek farklı şeyleri deneyimler ve her bir deneyim onun için son derece güzeldir. Çünkü Tanrı taraf tutmaz. Taraf tutan şey ve yine zıtlar üzerinden anlam arayan şey zihindir. Ve sen de zihninin ötesine geçebilir, yani kendinde bütünleşebilir ve tüm bu ikilikler üzerinden var olan tanımları bırakabilirsen, kendini keşfedersen, o halde sen tek bir bedende iyi ve kötünün ötesine geçip kutsal bir insan olursun. Yani kutsal dediğin şey bütün olandır. İşte o halde oynadığın bu filmde gördüğün her şeyin ne kadar manalı ve ne kadar değerli olduğunu görürsün. Kötü dediğin olmadığını oynayan Tanrı'dır ve onun sorumluluğu daha ağırdır. Ve sen ona kızdığında, tepki gösterdiğin her seferinde onu var edeceksindir. Senin yapacağın şey ise tepkisiz kalmaktır. Sen kızgınlığa kızdığında kızgınlığı var edeceksindir.
Nefretle eylemde bulunana nefret duyduğunda nefreti var edeceksindir. Oysa o bunun için yoktur. Kötü olarak algıladığın şey bunun için yoktur. O sana senin içindeki o yüceliği hatırlatmak için vardır. Çünkü henüz zihin kıyaslar üzerinden ilerlemektedir ve bazen insan olmadığını görmek zorundadır. Ya da kendi içinde farkında olmadan sahiplendiği düşüncelerin ve duyguların dışında bir yansıma yapması gerekmektedir. Bu dünyada görünen, dışarıda algılanan her şey senin sahiplendiğin düşüncelerin projekte edilmesidir. Yani nasıl ki beyaz perdeye projeksiyondan film yansıtılıyorsa, senin gözlerinden de bu dünya yansıtılmaktadır. Senin düşüncelerinden bu dünya yansıtılmaktadır. Gözlerin aynı zamanda bir filmi izlerken aynı zamanda bir filmi de var etmektedir. Sen ne zaman ki zihnin koyduğu tanımları bırakırsan, o halde Tanrı'nın var olan, mükemmel işlenmiş, mükemmel sistemiyle ilerleyen, o ilahi olanı, yani kutsal olanı görmeye, deneyimlemeye ve bununla var olmaya başlarsın. İyilik ve kötülükten bahsedildiğinde, yani kötülüğün aslında olmadığını, bunun sadece bir rol olduğundan bahsedildiğinde, zihinde peki cennet ve cehennem yok mu gibi bir soru belirebilir. Cennet ve cehennem de bu dünyadadır. Bu da der ki, öfken yüzünden cezalandırılmayacaksın, öfken tarafından cezalandırılacaksın. Yani zaten negatif olarak algılanan bu duygular ve kötü olarak bu dünyada tanımladığımız her şey o bireyin kendi cehennemi olacaktır. Bu dünyada vicdan denen şey insana cenneti de cehennemi de yaratmaktadır ve o senin kalbindedir. Senin özün saf sevgiden var olmuşken sen olmadığın şeyi oynadığın her seferinde bir sıkışma ve bir acı deneyimleyeceksindir ve bu zaten cehennemdir. Cennet de cehennem de bu dünyada var olur. Çünkü bunlar zihin aleminde, yani yine ikilik aleminde var olur. Tanrı'nın aleminde, yani tüm görünenin ötesinde, hakikat aleminde, yani tüm alemlerin ötesinde olan o Tanrı'nın bütünlüğünde ikilik yoktur. Orada her şey saf neşe, saf mutluluk ve koşulsuz sevgidir. Tanrı yüce, akla ve tarife sığmayacak, zihne sığmayacak derecede yüksek bir mutluluk ve saf sevgidir. Onun penceresinde, onun varlığında ödül ve ceza yoktur. Tanrı için bir ödül ve bir ceza yoktur. Çünkü o ikiliklerle ve taraflarla çalışmaz. O sadece ve sadece son derece yüksek bir neşe ve sevgidir. Ve sen onun bu hayatı oynayan çocuğusundur ve bir taraftan da onun doğasısındır. Yani onun var olmayı seçtiği varoluş biçimisindir. Onun kendisinden var olmuşsundur. Onun kendisisindir. Ve sen nasıl ki bir parçana zarar vermiyorsan, yani örneğin yalan söylediğinde ben yalan söyledim, şimdi dilimi keseyim demiyorsan, o da aynı şeyi sana yapmayacaktır. Yani sen görünene, yani aslında kendi parçasına bir ceza vermeyecektir. Onun için sadece sınırlı bir film olacaktır. Çünkü sevgi yüceliktir, sevgi sınırsızlıktır, sevgi sonsuzluğa açılan kapıdır. Yani senin oynamayı seçtiğin filmde sen her ne kadar kendinden, sevgiden saparsan,
zaten bu hayatta kendi cehennemini deneyimlersin. Kitapta yazan yanarsın kelimesi yine burada zihin her şeyi görünenle anlamlandırmaya çalışmakta. Yani görünen ateştir, o zaman yanacaksın, tamamen yine zihnin bir ürünüdür. Oysa ki sen de bilirsin ki kendine uymayan, yani kalbine uymayan, yani sevgisiz bir eylemde bulunduğunda ya da eyleme bile gerek yok, o düşünce zihninde belirdiğinde ve onu sahiplendiğinde yanarsın. Yani için yanar. Ve bu eylem büyüdükçe, yani aslında kendinden uzaklaştıkça yanarsın. Bu içinin yanma duygusunu hepimiz biliriz ve işte yanmak budur. O ki alevlerden daha yakıcıdır. Hepimiz bunu deneyimlemişizdir. Her ne kadar kendinden uzaklaşırsan o ateşin büyüklüğü de büyüyecektir. Ve cennet de cehennem de burada seninle var olacaktır. Tanrı öyle yüce bir sevgidir ve öyle bir büyük yüceliktir ki o seni her halinle sevecektir ve seviyordur. Ve bilsen ki o seni nasıl bir yücelikle ve senin en kabul etmediğin yönlerini bile o kadar büyük bir neşeyle seviyor ki, işte bunu bildiğinde bu hayatta hiçbir şey sıkıntı kalmaz. O halde bu dünyadaki tüm ikilik de sona erer. Çünkü belki de çoğu insan kendini hatırlayamamaktan, yani o sevgiyi hissedememekten kötü olarak algılanan eylemlerde bulunmaktadır. Bu hayattaki çoğu kötü gözüken şey sevgi arayışıdır. Ve bazen insan sevgiyi ararken sevgiden uzaklaşabilir ve kendini bu dünyada cehenneme sürükleyebilir. Hiçbir şey birbirinden ayrı değildir. Fakat sen egoya kapılır, yani bu kişilik ile kendini çok özdeşleştirirsen, iyiler, kötüler, yani senin dışında birçok varlık yaratabilirsin. Yani bunların senden ayrı olduğuna inanabilirsin. Oysa ki Tanrı birdir, bütündür ve hiçbir şey birbirinden ayrı değildir. Bunu ayrı gösteren şey kişilik illüzyonudur. Senin tüm bu varoluştan ayrı bir kişi olduğuna dair inançtır. Muhammed der ki, ölmeden önce ölünüz. İşte ölmeden önce ölmek deyimi, yani ölmeden önce ölmek sözü, bu iki kelimeyle tüm bu hakikati anlatmaktadır. Yani senin kişi olduğuna, senin bütünden ayrı olduğuna dair bunu öldürmektir. Yani aslında kişiliği öldürmektir. Kişiliği öldürmek bir kişi olmamak ya da egoyu tamamen silmek değildir. Sadece bu kişiliğin bir illüzyon olduğunu ve her şeyin bütün olduğunu ve her şeyin Tanrı'nın bu oyununa hizmet ettiğini ve her şeyin ondan geldiğini, o birden var olduğunu bilmektir. Bunu bildiğinde ve kendinin bir kişi olmadığını, yani ayrı olmadığını bildiğinde bu rol yine oynanacaktır. Fakat tüm güzelliğiyle oynanacaktır. Artık sana sıkıntı çıkarmayacak, sadece gözlemleniyor halde rolün tadına varılacaktır. Yani bu dünyada cennet de cehennem de senin vasıtanla senin bu alanında yaratılır ve herkesin cenneti, cehennemi kendine özgü bir şekilde kendi içinde yaşanır. Ve eğer sen ölmeden önce ölebilirsen bu dünyayı cennet edersin, çünkü tüm ayrımları ortadan kaldırmış olursun. Tanrı seni öyle yücelikle seviyordur ve o kadar çok her yönünü o kadar çok seviyordur ki sen zaten öldüğünde, yani bu kişiliğe ve bu düşüncelere tutunmayı bıraktığında, aslında bu zihin silindiğinde gideceğin yer zaten cennet olarak adlandırdığındır ve o cennet kelimesine bile sığmaz. O son derece yüksek bir güven
mutluluk, huzur ve sevgidir. Yani öldüğünde zaten cennete gideceksindir. Alacağın bir ceza yoktur ya da alacağın bir ödül yoktur. Çünkü Tanrı'nın kendisi cennettir ve o birliğe vardığında, bir olduğunda, ikilik ortadan kalktığında senin zaten özün cennettir. Cehennem dediğin şey senin özünün cennet olduğunu unutmaktan var olur. Ödül ve ceza yine zihnin sınırlı düşünüşünün ürünüdür. Bu sınırlı bir düşüncedir. Çünkü her şeyden kendini ayrı gören insan bir şeyler elde etmesi gerektiği ve bir şeylere sahip olması gerektiğine dair bir illüzyona inanabilir. Ve bunu yaptığında, bir şey yaptığında bunun karşılığında bir ödül almalısın ya da kötü bir şey yaptığında bunun karşılığında ceza almalısın gibi bir illüzyon belirebilir. Oysa ki sen kalbine uygun, yani kendine uygun, doğana uygun davrandığında ve kalbinin sesini dinleyerek doğana uygun bir şey yaptığında o eylemin kendisi zaten bir ödül olacaktır. Çünkü sen Tanrı'nın seninle oynamayı istediği şeyi oynamış olacaksındır. Yani onunla arana bir perde koymamış olacaksındır. Yani doğana uygun davranmış olacaksındır ve o öyle bir neşe verir ki o eylemin kendisi bir ödüldür. Ucunda bir şey gerektirmez. Ya da kendi doğandan ne kadar uzaklaşırsan ve doğana aykırı davranırsan, yani içinde var olan o sonsuz sevgiye aykırı davranırsan ve eylemde bulunursan, işte o da sana yine bir ceza olacaktır. Onun ucunda bir ceza olması gerekmez, zaten o eylemin kendisi sana ceza olacaktır. Yine ödül ve cezayı örneklersem, sobaya dokunursan yanarsın demek, sobaya dokunursan seni yakarım demek değildir. Tanrı sana böyle demez ama yaptığın eylemin kendisi yakmaktadır. Ve belki de kitapta sana bunu yaparsan yanarsın denilen şeyler aslında sana bir rehberliktir. Bunu yaparsan yanarsın demektedir. Ama sen bunu zihinle algılamaya çalışırsan bunun karşılığında sana ceza verebilirim diye algılayabilirsin. Oysa ki o eylemin kendisi bir cezadır ve sana rehberlik olarak bu yapma denilmektedir. Öfkelenme, kızma, kırma, kırılma. Çünkü bunların hepsi sana ceza olacaktır. Çünkü sen kendi doğandan aykırı davranmış olacaksındır. Ve doğandan ne kadar uzaklaşırsan, yani özünü ne kadar unutursan, bu da büyük plana hizmet eder. Bu da Tanrı'nın filmine hizmet eder. Ama sen kendinde acı ve sıkışma duygusu, hatta yanma duygusu yaşarsın. Yapacağın şey ise sadece ve sadece kalbindeki sevgiyi hatırlamak ve bu sevginin doğrultusunda hareket etmektir. Bunu yaptığında bu hayattaki her şey de senin cennetin olacaktır. Ve ödül ve cezayı bıraktığında yaptığın her şey senin kendi ödülün olacaktır. Bir şeyin ucuna bir şey koymak, yani sebep sonuca bağlamak ve yaptığın şeyin ucunda bir şey beklemek yine zihinsel bir aktivitedir ve bu hayatın tadını kaçırır. Yaptığın şeyden öyle keyif almalısın ve içindeki sevgiyi öyle coşturmalı ki yaptığın şey seni zaten besleyen olsun. O halde bütün bu hayat senin zaten ödülün olur. Ki zaten senin bu canın, bu varlığın senin zaten ödülündür. Bu hayat sınanma yeri değildir. Bu hayat oynama ve var olma yeridir ve varlığın son derece değerli ve güzeldir. Çünkü Tanrı seninle bu şekilde var olmayı seçmiştir.
Bu hayat ders alma ve öğrenme yeri de değildir. Sadece unuttuğunu hatırlama yeridir. Çünkü zaten ruhunun sonsuzluğunun öğreneceği hiçbir şey yoktur. Tüm bilgi seninle zaten var olmuştur ve ihtiyacın olan tüm bilgi senin her bir hücrene işlenmiştir. Ve özün zaten sonsuz bilinç, yani o yüce bilinçtir. Ve o bilinç tüm bilgiyi bilen o bilginin kendisi olandır. Ve senin öğreneceğin bir şey de yoktur. Sadece burada oynarken bunun vasıtasıyla unuttuklarını yine bunun vasıtasıyla hatırlamak ve kendi sonsuzluğunu keşfetmektir. Yani kendi içindeki var olan o sonsuzluğu, o koşulsuz sevgiyi keşfetmektir. Bu oyun budur. Unuttuğunu tekrar hatırlama oyunudur. Sevgiden uzaklaşmış gibi düşünüp, o uzaklaşılamaz olan, her şeyin kaynağı olan o sevgiyi, arandaki perdeyi kaldırıp, kendinin de o sonsuz sevgiden var olduğunu ve o yüce Yaradan tarafından en yüceliğinde sevildiğini tekrar hatırlamaktır. Kendi zihin perdelerini kaldırırsan, o sevgi içinden parıldar ve Yaradan'ın sana olan sevgisini hatırlarsan, bu hayatta içine öyle bir güç dolar ki, öyle bir neşe dolar ki, işte tüm dert dediklerin buharlaşıp gider. Çünkü Yaradan seni o kadar büyük bir yücelikle sevmektedir ki, o bu zihinlere sığmaz. O beynin algılayabileceği bir şey değildir. Tüm dünya, belki de tüm bildiğin evren, önünde seni seviyoruz diye haykırarak bağırsa, onun sana olan sevgisinin yanında belki de bir zerredir. Senin yapacağın şey o sonsuzluğu kendi içinde keşfetmek ve içinde zaten var olan sevgiye açılmaktır. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi Yaradan'ın sevgisiyle seviyorum. Her şey kalbinizin istekleri doğrultusunda geçsin. Sevgiler.